Hoş geldiniz. Bugün nohuttan kendi yaptığım mayanın ilk ekmeğini yapıyorum. Hiç öyle kolay ki çok kolay. Canlarım, videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. O güzel yorumlarınız için çok çok teşekkürler. Hepinize de kucak dolusu selamlar. Hadi nohut mayamızı üreterek ekmeğimizi yapalım. Su bu kadar ılıdı mı yetiyor. Böyle kıyılarından hafif balonlar çıktı mı, yani kaynamaya daha çok var. Barnağı beri yaktı mı tamam. Bir yemek kaşığı, yani benim tahta kaşığım ufak, tam bir yemek kaşığı nohut. Bunları bırakıyoruz. Böyle bir yemek kaşığı un. 3 yemek kaşığı un döküyorum. Burada da silme çay kaşığıyla tuzuna şeker. Nohut mayası yapıyoruz. Nohutları kırmadan bütün. 200 milimlik bir bardak su döktüm. Bu mayayı sıcak bir yerde bekleteceğiz. Mutfağımızda. Neremiz sıcaksa orada bekleteceğiz. İyice karıştırıp ağzını kapatıp koyacağız. Karıştı, yeter. Nohut mayamızı ağzını kapatıyor. Sıcak bir yere koyacağız. Evimizin bir sıcak köşesine. Böyle havluyla sarıp 24 saat sonra bakacağız ne olmuş. Mayamıza bakıyoruz. Bir kaşık, 2 kaşık un atıp bir karıştırıyorum. Nohut mayamız 24 saat geçti. 2 kaşık unla besliyoruz mayamızı. Mayamızı 2 kaşık unla besledik. Geri kapatıyoruz. Sarıp sıcak bir yerimize koyuyoruz. Nohut mayamızı ikinci günü maşallah güzel olmuş. Nohutlarını ayırmam için süzgece dökelim. Kavanoza biraz su koyup ikinci gününde çok güzel canlanmış. Nohut mayamızın içinden nohutları alıyoruz. Böyle bir yemek kaşığıydı. Altındaki suyumuzu besleyeceğiz ya. Nohut mayamız gayet güzel canlanmış. Şimdi unla bir karıştırıyorum. Açık ılık su döktüm. 3 kaşık un attım. Bir kaşık daha atalım bayağı. 4 kaşık unla karıştırıyorum. Mayamızı karıştırıyorum. Kavanozuna geri koyuyorum. Mayamızı karıştırdık. Kapatıyoruz. Yine sıcak bir yere bırakıyoruz. Nohut mayamızın 3. günü. Şöyle
Bir 3 kaşık bu da bayağı bir canlandı. 2 kaşık buna su koyun. Bu biraz cıvıydı. Buna 3 kaşık un. 2 3. Bunu karıştırıyoruz. Bunu nohutumuzu besliyoruz. Nohuduna unla yaptıydım bu mayayı. Maşallah. Gayet güzel. Karıştırıyoruz iyice elimizden geldiği kadar. Yalnız yok ağız kaşığıyla karıştırın, yok demir kaşık sokmayın diyenlere inanmayın. Demir kaşığıyla da gayet maşallah güzel oluyor. Bazen tahtayla ediyorum, bazen ağacıyla ediyorum, hiç fark etmiyor. Gayet güzel oldu. Şimdi kaşığımı kazıyorum. Mayamızı sıcak yerimize kaldırıp örteceğim. Sıcacık bir yerimize koyuyoruz. Nohut mayamız bunun 4. günü. Buna sadece un atalım. Bayağı cıvık. 3 kaşık un atıyorum. Mayamızı örtüyorum. Besledik. Şimdi sıcacık bir yere kaldırıyorum. Mayamızın 5. günü nohuduna undan yaptık bunu. Bayağı taşmışmış. Havlu diye sarılıydı. Gali sonra kaba aldım ben bunu. Şimdi bunu şey yapıyoruz. Besleyeceğiz. Çok güzel. Çok güzel yeşildi. Gözlere bak. Ben hemen bir yarım çay kaşığı kadar tuz katıyorum. Biraz da un. Ay ben bu unu aslında kaşığıyla içecektim de. Gitti. Döktüğüm şimdi benim burada 2 yemek kaşığı un gitti diyen 4 yemek kaşığı un atıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bayağı bir acıktıydı. Mayamız cıvıdıydı. O yüzden 4 yemek kaşığı unu 7 diyen galiba. Kaşığıyla karıştıracaktım da o da dedim elimle daha iyi olur. Şimdi ben bir tane kaşık alan da şuradan. Bu unla suyu var ya şey edebilirsiniz. Dibinde biraz un kaldı. 1 yemek kaşığı 2 3 yemek kaşığı da su döktüm. Şöyle bir dibine unlarını giderin. Bir tane daha dökün. 4 yemek kaşığı ve su ettim. Bunu bir yoğurun. Hamuru yoğurmak da bir değişik. Bu mayalanma mı oluyor? Yarın bunu biraz daha çoğaltalım. Bu besleme diyeyim gali. Ön mayalamayı yarın yapalım. 4 kaşık unla 4 kaşık suyla yine besledik. Sabahacık mayamız yani 24 saat sonra göreceğiz. Mayamızı yoğurduk. Besledik, koyuyoruz. Bir temiz bez örtüyoruz. Sıcak yere başka bezlerine saracaksın. Mayama şimdi yarım bardak tam bir su döküyorum. 6. gününde biraz da un edeceksin. Bir bardak
Bir bardak atan bakalım. Taşarsa taşar gali. Ön mayalama yapıyorum şimdi ben. Kaşık alalım. Ben az daha su döken olsun bir bardak. Bir bardak un, bir bardak da su döküyorum. 200 milimlik su bardağı ölçüm. İnşallah yarın ekmek yapacağım. Yaptıktan sonra hemen videoyu inşallah yükleriz. Seyredersiniz canlarım. Mayayı nasıl saklarsınız? Mayayı saklamayı aklıma gelmişken söyleyin. Bu mayadan hemen ne diyeyim sana, şöyle bir kaşık kadar koy. Dolabınıza küçük bir kavanoz olabilir. Haftada bir kere yarım bardak unla karıştır. Gerisin geri. Biraz mutfağında beklet. Hafif kabarınca geri dolabına kaldır. Haftada böyle az az unla besleyip ekmeği desiye durabilir. Hiç korkmayın, bir şey olmuyor. Çok seyrek ediyorsanız da tabi buzluğa koyun. Donsun, ekmek yapmadan bir gün önce çıkarın. Benim bu normal beyaz un, değirmen unu. Unu soran ne var? Unu da veriyorsun, ununu söyleyin. Mayanın unu. İnşallah tam değirmen unu aldım bakalım. Bir tane daha mayalarımı ondan yapacağım. Tam buğday unu. Kara değirmende övülmüş. Kepeği içinde. Hamurumuzu mayaladık. Bunun kapağı vardı ya, neyse bir şey yedim. Yarın inşallah ekmek yaparken görüşürüz. Nohut mayamızı örtelim. Dört su bardağı un. 2 tane patates sürttüm. Bunun yarısını katıyorum. Bayağı bir yumruk kadar hemen hemen vardı. Mayamızı alıyoruz. Mayamız nasıl güzel oldu. Şuna bak. İçindekini ben biraz unla çoğaltıp dolaba koyacağım. Şuraya bunu koyalım. Bundan da ekmek yapacağız inşallah. Burada bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz, 2 su bardağı burada ılık suyum var. Yoğuruyoruz hamurumuzu. İnşallah güzel bir ekmek olacak. Nohut mayamızla. Hamurumuz oldu. Böyle toplayın. Mayalanmayı bırakacağım. Nohut mayamız taze olduğu için ne kadar da gelecek, gelincik söyleyeceğim.
Hamurumuz mayalandı. Bir unumuzu saçalım. Hamurumuz 45 dakikada mayalandı. Biraz çok saçıyor. Şunun güzelliğini görüyorsunuz mu? Nohut mayalı hamurumuzu döküyoruz. Bugün hava iyi. Balkonumuz bayağı sıcak. Sıcakta yani 50 dakika demeden geldi. Bir de tepsisini hazırlayayım da hemen koyuverem. Nasıl açayım bakalım. Ekmeğimizi koyuyoruz tepsimizin ortasına. Bunu mayalanmaya, mendil mayası derim ben buna. Yani tepsi mayası de gali. Tepsiye direkt koyduk. Bunu da maya olarak dolapta saklayabileceksin. Böyle yaptığınızdan azıcık koyabilirsin. Ben biraz çok koydum. Yarın da bir şeyler yaparım diye. Dolapta sakla. Bir hafta sonra azıcık besle. Geri koy. Mis gibi ekmek, hamur. Hamurumuz çok güzel kabardı. Böyle geldiğini belli etti, çatladı. 200 dereceyle ısınmış fırına farn olarak alt üst koyuyorum ben canlarım. Siz fırınınıza dikkat edin. Nasıl biliyorsunuz suyunu ona göre pişirin. Pişince görüşürüz. Nohut mayamızın ekmeği pişti. Çok güzel oldu inan ki. Şimdi içini bir keselim bakalım içi nasılmış. Daha soğumadı aslında da. Yani şeyi bir gidiverdi. Bir şundan deneyelim bakalım. Dişli bıçağına. Destere gibi. Ve bir de şundan kesin. Kaynar ekmeği kesmek de biraz zor. Taze. Ay Allah'ım. Gerçekten çok güzel. Daha gevreklik. Nohut mayamızın ekmeği böyle canlarım. Bu taze ilk ekmeği oluyor gali. Şunun güzelliğine bak. Bu ekşi olmuyor. Bunun kadar tatlı oluyor. Öyle un mayası gibi, yoğurt mayası gibi ekşi olmuyor. Ama gerçekten ufak ufak gözlü, hiç de hamuru yok. Yumuşacık. Daha dedim ya geçmedi sıcaklığı. Patateslerini görüyorsunuz. Bu patatesler hiçbir şey olmaz. Hiç korkmayın. Hiç yapmadıysanız patatesinden korkmayın. Çünkü patates 45 dakikada mayalandı. Yoğurduktan sonra 45 dakikada da pişti. Tepsi mayası da yani 40 dakika diyen canlarım. Böyle buraları çatlayınca koydum fırına. Çok güzel oldu. İnanın bak hele hiç pakmayayla yapacağız diye uğraşmayın. 4-5 günde mayanız hazır. Videomu beğenir paylaşırsanız çok sevinirim. O güzel yorumlarınız için teşekkür ederim canlarım. İnan yer vallahi gerçekten mis gibi. Burada olsanız da bir görseniz canlı canlı. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.